bizim beynimizden salgılanan ruh halimizi, kendimizi iyi hissetmemizi, enerjik hissetmemizi sağlayan aslında medyatörlerden bir tanesi. Çok önemli çünkü mutluluk kaynağımız aslında dopamin, beynimizin salgıladığı bu dopamin. Ancak bu dopamini yükselten gerçek nedenler var. Mesela hayatınızda kendinizi mutlu hisseden gerçek dopamin kaynakları nedir diye baktığımızda egzersiz. Sabahları böyle güneş ışığında açık havada yaptığınız bir egzersiz vücudunuzdaki dopamini çok arttırıyor ve kendinizi muhteşem iyi hissettiriyor. Bununla birlikte iyi uyku mesela dopamini arttırıyor. Doğru arkadaşlık bağları, kendinizi iyi hissettiğiniz dostlarla birlikte olmak dopamini arttırıyor. Sevdiğiniz bir müziği dinlemek, kitabınızı okumak, meditasyon yapmak, sevdiğiniz arkadaşlarınızla birlikte olmak, hayatınızda sizi rahatlatan, sevdiğiniz, mutlu olduğunuz ortamlarda bulunmak bu dopamin seviyenizi yükseltiyor ve gün içerisinde enerjik, mutlu, huzurlu bir insan oluyorsunuz. Ancak ne yazık ki tabii ki bir kitap okumak, bir doğaya çıkıp yürüyüş yapmak ya da arkadaşlarla birlikte vakit geçirmek için zaman ayırmak bunlar birazcık daha külfetli işler. Bunun yerine beynimize öyle bir dopamin kaynakları giriyor ki bu dopamin kaynaklarını yaptığımızda hızlıca bu beynimizdeki dopaminler yükseliyor ve bunlara yavaş yavaş bağımlı hale geliyoruz. Nedir bu diye baktığımızda birincisi İnternet, TikTok videoları ve çok hızlı geçen videolar. Bu videoları özellikle gençler o kadar hızlı ve sürekli seyrediyorlar ki bunları sürekli seyretmek bu göz hareketleriyle beyindeki bu dopamini arttırıyor ve kişi ona yavaş yavaş bağımlı hale geliyor. Kendinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu hızlı akan videolardan, içinde şiddet barındıran videolardan kesinlikle uzak tutmanız gerekiyor. Bu konsantrasyonu bozuyor, dikkat dağınıklığı ortaya çıkıyor. Hatta son günlerde söylenen öyle bir kelime var ki beyin çürümesi. Tabii metaforik bir kelime ama gerçekten dikkat dağınıklığı, algı bozukluğu, konsantrasyonun yeteri kadar olmaması gibi beynin sulanmasına, çürümesine neden olacak şekilde aslında hafızaları etkileyebiliyor. Özellikle ergenlerin, çocukların bu videolardan ivedilikle korunması gerekiyor. Bununla birlikte günlük yaşamda mesela hızlı tüketilen yiyecekler, fast food türü yiyecekler, karbonhidratı yüksek yiyecekler, yağlı ve şekerli ürünler de kan şekerini çok hızlı yükselterek bu beyindeki dopamini arttırıyor ve bu tür yiyeceklere karşı da kişiler bağımlılık geliştirebiliyor. Bununla birlikte mesela sigara, alkol gibi içecekler de bu beyindeki dopamini artırarak kişilerde bağımlılık ortaya çıkarabiliyor. Bu beynimizi yoran, beynimizin böyle farkındalığımızı elimizden alan, bir sonraki stepi düşünmekten bizi alıkoyan bu ucuz dopamin kaynaklarından kendimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu uzak tutmamız gerekiyor. Hep birlikte bence ucuz dopamin diyetine başlamamız gerekiyor. Güzel ülkemin güzel insanları. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Ben de kendi ailemde bunu böyle yapmaya çalışıyorum. Mesela eve geldiğinizde herkes cep telefonunu mesela bir sehpanın üzerine bıraksın. Ve en az 1 saat, 1,5 saat boyunca o telefona dışarıdan bir arama gelmedikçe eliniz telefona gitmesin. Mesela yemek masalarına oturduğunuzda asla ve asla hiç kimsenin telefonu yemek masasında olmasın. Birlikte geçirdiğiniz zaman dilimlerinde, dostlarınızla, arkadaşlarınızla buluştuğunuzda telefonlarınızı sessiz alın, çantanıza koyun. Telefonla aranızdaki olan o bağlantıyı lütfen kesmeye çalışın. Çünkü ister istemez bir noktadan sonra sürekli bu bildirimler geldiğinde, sürekli bu mesajlara bakmak isteği geldiğinde, hele böyle bir TikTok'tur, Instagram'dır buralara girdiğinizde arkadan o telefonu elinizden bırakmamak için sizin ilginizi çeken her tür uyarıcıyı göndermeye başlıyorlar ve ister istemez beyniniz dış dünyaya kapanıyor ve oradaki sanal alemin içerisinde aslında hapsoluyor. Bu durumu uzun süre yaşadığınızda da günlük hayata karşı isteksizlik, zevk almama, kendinizi yorgun ve halsiz hissetme, uykusuzluk, başarısızlık gibi problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Gerçekten günümüzde bu medyanın, sosyal medyanın
hızlı akan videoların, içinde şiddet barındıran videoların insanlara sık sık gösterilmesi insanların zihninde hasar oluşturabiliyor ve bu dopamine karşı da bir bağımlılık ortaya çıkabiliyor. Siz olun, bu ucuz dopamin kaynaklarından kendinizi ve çocuğunuzu koruyun. İnternet, sosyal medya diyeti yapın. Mesela bu oyunlar gerçekten hani hayatla bağdaşık olmayacak bir şekilde çok hızlı akıyor ve çocukların beyinlerini ele geçiriyor. Hatta çocuk o oyunu oynarken, bilgisayar oyunu oynarken ertesi gün onu tekrar oynayacağı hazzıyla mesela günlük yaşamda da kendini yaşama adapte edemeyebiliyor. Hatta oyundan kalkmak istemeyip sabahlara kadar böyle oyun oynayan çocuklar var. Japonya'da bildirilen bir vaka var. Çocuk 48 saat oyunun başından kalkmıyor ve hayatını kaybedebiliyor. Bununla birlikte çocuklarda tikler ortaya çıkabiliyor. Gözünü kaçırabiliyor, gözünü kırpabiliyor. Farklı tiklere bile neden olabiliyor. Çok fazla oyun oynamak ve çok fazla internette vakit geçirmek. Bu en ucuz dopamin kaynağı olan buraya mutlaka ülkecek bir sınırlama getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir anne olarak ben de evlatlarımı bu ucuz dopamin kaynaklarından korumaya çalışıyorum. Bizim evde de çok kolay olmuyor bu işler, inanın. Ama vazgeçmek yok. Beynimiz bütün hayatımızı etkileyen organımız. Ona en iyi düşünce şekillerini verecek, en doğru haz kaynaklarını verecek şekilde hayatımızı modifiye etmemiz gerekiyor. Biz yine de zor olanı ama doğru olanı tercih edelim. Yürüyüşlerimizi yapalım, doğru beslenmelerimizi yapalım. Fast food'dan, junk food'dan, kötü yiyecekten, şekerden, karbonhidrattan, özellikle şekerli içeceklerden kendimizi uzak tutmaya çalışalım. Bununla birlikte de kitap okuyarak, dostluk, arkadaşlık bağlarımızı kuvvetlendirerek, meditasyon yaparak, nefes alma, verme teknikleri yaparak da bedenimizde dopamini daha doğru bir şekilde salgılatabiliriz. Bu şekilde salgılanan dopaminin de zihnimize ve bedenimize inanın bana daha büyük faydası olur. Ama öbür ucuz dopamin kaynakları algı bozukluğu, dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, bellek bozukluğu, tikler, hatta kişilerde konuşamamaya kadar gidebilecek süreçte insanları etkileyebilir. Ucuz dopamin dedik, dikkat dedik. Belki de önümüzdeki yıllarda bütün dünyayı, gençlerimizi, çocuklarımızı, bizleri etkileyecek ucuz dopamine karşı şimdiden bir dikkat oluşturmamız gerekiyor. Lütfen bu videomuzu sevdiklerinizle paylaşınız. İnternete, bilgisayara, cep telefonuna, bilgisayar oyunlarına bir limit getiriniz ve biz pahalı dopamin kaynaklarına, iyi dopamin kaynaklarına doğru kendimizi evirelim. Günlük yürüyüşlerimizi yapalım, meditasyonlarımızı, ibadetlerimizi yapalım, kitabımızı okuyalım, dostlarımızla, arkadaşlarımızla iyi vakit geçirelim ve bedenimize iyi gelecek yiyecekleri seçelim. Uykumuzu iyi alalım. Bunlar kaliteli dopamin kaynaklarıdır. Ama diğerleri zihnimizi etkileyebilir, konuşma becerimizi bile yok edebilir, tikleri arttırabilir çocuklarda, derin düşünce yeteneğini azaltabilir. O nedenle ucuz dopamin kaynaklarına karşı lütfen ülkecek çok dikkatli olalım. Evde direkt ucuz dopamin diyetine bugünden itibaren başlayabilirsiniz. Sizler için yepyeni bilgilerle yepyeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Lütfen YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı ihmal etmeyiniz diyoruz ve sizlerden istemeyerek de olsa ayrılıyoruz.